Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir short çalışması yapacağız hep beraber. Yüksek belli bir short çalışması olacak bu. Onun öncesinde ufak tefek bir takım bilgiler vermek istiyorum ben size. Şimdi hani hep benden ölçü istiyorsunuz. Ben hani 3 aşağı 5 yukarı ölçüler veriyorum. Ama hani standart small beden birisi için bel genişliği 68-72 santim, işte kalça 94-97 santim civarında medium ve large olarak ayrı ayrı ölçüleri var. Bunu böyle biraz tutuyorum ki not almak isterseniz siz de alabilirsiniz. Şimdi bu şorta başlamadan önce yapmanız gereken ilk şey ölçü almak. Önce belinizin ölçüsünü alıyorsunuz. Belinizin ölçüsünü aldıktan sonra kalçanızın en geniş kısmının ölçüsünü alıyorsunuz. Çevresini alırsınız, sonra onu ikiye bölersiniz. Hani çünkü şortu iki ayrı parça olaraktan öreceğiz. Şöyle ben bir parçasını önden ördüm. Göstereyim size. Bu şekilde. Bu vereceğim sayılar small bedene uygun olan sayılar. Bunu dediğim gibi hani ben small'a uygun olaraktan veriyorum ama sizin ölçünüz atıyorum ben mesela 72 santime göre vereceğim. Belki 68'dir. Siz ona göre ayarlamasını yaparsınız. Diyelim ki 72 santim bel çevremiz var. İki parça yapacağımız için ikiye bölüyoruz. 36. 36 santime artı 2,5 santim ilave edeceğiz yaparken. Yani sizin eğer 68 ise 34 artı 2,5 olacak. Veya 70 diyelim ki 80 40 artı 2,5 santimetre olarak ölçümüzü alacağız. Neresi? Yukarısı ince, daha ince olan bel çevremiz. Eee, Onun haricinde ip bilgisi vereyim. Alize Diva'nın Silk Efekt'ten bu renkle yapacağım. Renk kodunu da söyleyeyim. 463 metre bilgisi olarak da 350 metre. Bundan hani 2,5 yumak gibi ip gidebilir. Öncelikle söyleyeyim small için. Eğer mediumsa large'sa biraz daha fazla ipe ihtiyacınız var. Evet, şimdi hemen başlayalım isterseniz. Dediğim gibi ben 72 santime göre ölçüler vereceğim, adetler vereceğim. Siz bunu kendi ölçülerinize göre, e, santimetre ölçüsüne göre ilmeklerinizi artırırsınız, azaltırsınız. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet, isterseniz başlayalım. Tığ olarak da 2 milim tığ kullanacağım. Evet, ipimizi alıyoruz ve evet arkadaşlar, şimdi ben başlarken zincirsiz başlama tekniğiyle yapacağım. Onun da sebebini şöyle açıklayayım size. Zincirsiz başlarsak eğer şu üst kısmı germiyor. Yani diğer türlü çok sert ve geren bir yapıda oluyor zincirle başladığımızda. Ben onun için daha esnek olsun diye zincirsiz başlama tekniğiyle başlamayı düşünüyorum. Onu da zaten biliyorsunuz ama yine bir ön bilgi olarak göstereyim. Bir, iki, üç zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi aldık. İlk çektiğimiz zincirin ortasına batıyoruz. Önce bir tane, sonra ikisini birden alıyoruz. Tığımıza tekrar ipimizi alıyoruz. En alttaki tekli aldığımız ilmeğimizin alt iki
kanadından giriyoruz ve yine aynı şekilde önce bir, sonra iki ve iki yapıyoruz. Tekrar tığımızı alıyoruz. En son yaptığımız trabzanın dip kısmına batıyoruz. Önce bir, sonra iki, iki yapıyoruz. Bir daha. Gördüğünüz gibi böyle 101 tane trabzan yapacağız. Trabzanlarımızı tamamlayalım, gelelim. Evet arkadaşlar, 101 tane yaptım. Bakın şöyle koyuyoruz. Ölçüyoruz. Şu şekilde. 38,5 santim oldu. Şimdi şöyle diyeyim ben size. S 36 38,5 M 42,5 santimetre. L'de 46,5 santimetre. Başlangıç için bu şekilde ölçü 3 aşağı 5 yukarı vermiş olayım ben size. Siz bunun üzerine artırmanızı, eksiltmenizi yaparsınız. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi 101 tane yaptıktan sonra dönüyoruz. Zincir çekmeden üst sıraya geçeceğim. Onu da 2 tane sık iğne üst üste yaparak onu göstereyim. İlk boşluğumuza giriyoruz. Tığımızı, ipimizi alıyoruz. Sık iğne yapıyoruz bir tane ama sıkıştırmadan. Daha sonra sık iğnenin iç taraftaki kanadına bir daha giriyoruz. Oradan bir ilmek daha alıyoruz ve üstüne bir sık iğne daha yapıyoruz. Ondan sonra yanına trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz. Böyle yaptığımız zaman bakın şurada göstereyim. Hem şu yan kenarımız düzgün çıkıyor, hem de zincir çekmediğimiz için bakın çok aralarda boşluklarımız olmuyor. Gayet düzgün bir kenarımız olmuş oluyor. Kenar dönüşlerimizi de mutlaka o şekilde yaparsak temiz bir iş çıkarmış oluruz. Evet, bu şekilde trabzanımızı yapıyoruz ve toplamda 12 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan bel kısmını yapmak için 12 sıra 101 tane ilmeğimizi şöyle göstereyim, örüyoruz. Bunu tamamlayalım, gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi 12 sıramızı yaptık. 13. sırada tam orta noktasına ayırıyoruz. Yani 50 tane bir tarafa, 50 tane bir tarafa, bir tane de ortaya, 101 tane yapıyor toplamda. Ayırıyoruz sayarak ve 50 taneyi örüp geliyoruz. Tam orta noktadaki trabzanımızın üstüne 3 tane trabzan örüyoruz. Bu şekilde. Artırmamızı yapmış olduk. Artık şortumuzun alt kısmına doğru indik ve artırmalarına başladık. Şimdi sıra sonuna kadar normal örmeye devam edeceğim. Evet, sıra sonuna kadar örelim. Tekrar geri görüşelim. Evet arkadaşlar, ilk artırmamızı yaptık. Sıramızın sonuna kadar ördük. Sonra tekrar geriye döndük. Bu ayracı bu şekilde kullanabilirsiniz. Her artırmada bakın 3 tane artırma yaptım.
1, 2, 3. Ortadakine taktım yeniden ayracımı. Siz de o şekilde takabilirsiniz veya hani gerek yok, kaydırmam ben diyorsanız da takmayabilirsiniz. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Ve örüp ortaya kadar gelip tekrar bir artırma yapacağız. Evet, ortaya kadar gelelim. Evet, orta noktamıza geldik. Ayracımızı çıkartıyoruz. Yine aynı yere, yani 3 tane ikili trabzan yaparak bir artırma daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Daha sonra ortadaki trabzanımıza ayracımızı takıyoruz. Ve sıra sonuna kadar tekrar öreceğiz. Bu şekilde toplamda 5 sıra yapacağız arkadaşlar. Yani biz 2 sıra yapmış olduk. 3 sıra daha üstüne ilave edelim. Toplamda 5 sıra sadece ortadan artırarak tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar, 5 sırayı tamamladık. Şimdi arka tarafı çeviriyoruz. Ve bu sırada önce şu kenarını yapalım. Hem kenarlardan artıracağız hem ortadan artıracağız. Şimdi birinciyi yaptık. Onun yanına bir tane daha yapıyoruz ve kenar artırmasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Ondan sonra orta bölüme kadar yeniden ikili trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Ortaya kadar gelelim. Evet, orta sıraya geldik. Yine artırmamızı yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 tanenin ortasındakine yeniden ayracımı takıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonunda artırmamızı yapacağız. Buraya kadar gelelim. Evet, son ilmeğimize geldik. Trabzanımıza, pardon, ilmek demişim. Son trabzanın üstünde bir tane yaptık. Tekrar tığımıza ipimizi doladık. Bir tane daha yapıyoruz. Ve kenarda da artırmış oluyoruz. Şimdi bu sırada kenardan artırmıyoruz. Sadece ortadan artırma yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bunu da size şöyle anlatayım. Şöyle iki tane daha yapayım. Şimdi burada bir sıra hem kenardan hem ortadan artırma yaptık. Bir sıra sadece ortadan artırma yapacağız. Bir sonraki sırada yine hem kenardan hem ortadan artırma yapacağız. Daha sonraki sırada ortadan artırma yapacağız. Yani bir sıra kenarlardan da artırıyoruz. Bir sırada sadece ortadan artırıyoruz. Bu ne kadar yapacağız? Bunu bu şekilde 10 sıra yapacağız. Yani şu ilk artırmamızla beraber sayıyoruz. 10 sırayı tamamlıyoruz. Gelelim. Evet, 10 sıramızı da tamamladık. Ne yaptık? Şöyle kısaca bir özetleyeyim. 10 sıra hiç artırma yapmadan bu kısmını ördük. Sonra 5 sıra sadece ortadan artırma yaptık. Daha sonra 10 sırada
Bir sırada yanlardan ve ortadan artırma, bir sırada sadece ortadan artırma. Diğer sırada hem yanlardan hem ortadan artırma, bir sonraki sırada sadece ortadan artırma şeklinde 10 sıra ördük. Şimdi ne yapıyoruz? Bir 7 sıra daha sadece ortadan artırarak öreceğiz. Sonra 2 sırada hiç artırma yapmadan öreceğiz. Tekrar edeyim. 10 sırayı tamamladıktan sonra 7 sıra sadece ortadan artıracağız. 7 sıra sadece ortadan artıracağız. O bittikten sonra 2 sırada hiç artırma yapmadan öreceğiz ve daha sonra bacak kısımlarına geçeceğiz. Evet, onları tamamlayalım, gelelim. Evet arkadaşlar, bitti. Şimdi yapacağımız işlem, her iki parçamızın da orta noktasına bir ayraç takalım. Şöyle. Artık bacak kısımlarını yapmaya geldi sıra. Bacakları yapmadan önce bir tekrar etmemi isterseniz eğer, gerçi buna da cevap veremiyorsunuz. Kendi kendime soruyorum ama. Şimdi baştan şöyle kısaca hemen bir özetleyeyim. 12 sıra 101 ilmekle başladığımız trabzanlarımızı 12 sıra hiç artırmadan ördük. 5 sıra ortadan artırarak ördük. Ondan sonra 10 sıra bir sırada iki kenar ve bir orta, bir sırada da sadece orta olarak 10 sırada o şekilde ördük. Daha sonra 4 daha sonra 7 sırada sadece ortadan artırarak örmeye devam ettik. Son 2 sıramızı da artırmadan ördük. Yani toplamda 36 sıra yaptım arkadaşlar ben. Şöyle göstereyim size. Komple 36 sıra. Ölçüde ister iseniz eğer, dediğim gibi bu small bedene uygun. Bacak kısmı 26, yani bu bacak kısmı demeyelim de kasaya kadar olan kısım 26 santim. Bacak genişliği şöyle 33 santim gibi. Dediğim gibi ipinize göre zaten bu sayılarınız, sıra sayılarınız artacak veya azalacak. Eğer benimle aynı iple yapıyorsanız bu verdiğim sayılarda yapabilirsiniz. Ama yok, ipiniz biraz daha kalınsa 12 sıra değil de 10 sıra yaparsınız. Hani ilk artırmamızı 5 sıra yapmazsınız da 3 sıra yaparsınız gibi eksiltmeler yapabilirsiniz. Onun için hani arada ben size santimetre ölçülerini o yüzden veriyorum ki ilmek sayısına bağlı kalmayın. Çünkü iplerimizin kalınlığı aynı olmayabilir. Evet, şimdi daha fazla uzatmadan hemen şu orta noktasına gelelim. Önce A kısmımızı bir yapalım. Tam buranın orta noktası. Şöyle. Ayracımızı oradan çıkartıyoruz. Ve önce bir kilit yapalım. Buraya tutturuyoruz. Daha sonra çok sıkı olmamak şartıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, şöyle bir ölçelim, bir 9 santim kadar A kısmı için zincir öreceğim. Evet, 20 tane zincir çekelim.
Şuradan bir daha bakalım. İlk başlangıçtaki hariç 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 20 tane. Daha sonra diğer tarafa geçiyoruz. Ayracımızı çıkartıyoruz ve kaydırarak şu şekilde oraya birleştiriyoruz. Ondan sonra da ipimizi kesiyoruz. Böylelikle A kısmımızı ortadan birleştirmiş olduk. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tığımızı alıyoruz. Evet, ipimizi aldık. En başta yaptığımız trabzan tepe noktasından giriyoruz. Sağlamlaştıralım. Şöyle zincir, gerçi zincir çekmeyelim oraya da yine aynı şekilde. Önce bir sağlamlaştıralım. Sonra aynı yere girelim. Bir sık iğnemizi yapalım. Sonra üstüne bir sık iğne daha yapıp kenarımızı oluşturalım. Her zaman yaptığımız gibi. Fazlalık ipimizi de içeriden yürütürüz. Evet. Şimdi buradan başlayarak tek tek hepsine birer tane trabzan yapacağız. Nereye kadar yapalım? A kısmına çektiğimiz zincirin başlangıç noktasına kadar yapalım. Ondan sonra şurasını göstereyim size. Evet arkadaşlar, şimdi zincir çektiğimiz yere geldik. Bakın, zinciri battığım yere bir tane yapıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Daha sonra tığıma ipimi alıyorum ve ilk zincirden başlayarak hepsine birer tane trabzan yapıyorum. Toplamda 20 tane olacak. On 18 oldu. Bu 19. Bu da 20. 20 tane zincirin üzerine yaptık. Daha sonra tığımıza ipimizi alıyoruz. Bu ipi de içten yürütelim. Ve zinciri tutturduğumuz yere de bir tane yapıyoruz. Ondan sonra da devam ediyoruz. Bacağın diğer kısmına. Evet. Bunu da sıra sonuna kadar yapacağız. Ondan sonra tekrar geriye dönüş yapacağız. Bacağı istediğiniz uzunlukta
yapabilirsiniz. Şortunuzun bacak kısmının ne kadar uzun olmasını istiyorsanız ona göre ölçersiniz. Şöyle göstereyim ben size. Burası bizim şöyle. Burası bizim A kısmımız. Burayı daha birleştirmiyoruz. Önce bacaklarımızı yapacağız. Sonra yan taraflarını birleştireceğiz. Bu şekilde yani gidip gelerek uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar sıra yapıyorsunuz. Daha sonra bu tarafı da aynı şekilde bu defada yaparken trabzanlarımızı buradan gelirken böyle her bir trabzanın dip noktasına batıyorsunuz. Yine 20 tane zaten yerleri belli. 20 tane de yine bu defa bu tarafa doğru trabzan yapacaksınız. Evet, onların hepsini tamamlayalım arkadaşlar. Gelelim. Evet arkadaşlar, ben şu şekilde 7 sıra bu tarafa, 7 sıra bu tarafa bacak için ördüm. Siz bunu eğer biraz daha uzatmak isterseniz uzatabilirsiniz. Kendi ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir göstereyim. Şimdi benim kemerden bacağın bitimine kadar 31 santim oldu. Siz bunu hani uzatabilirsiniz veya kısaltabilirsiniz. Size kalmış. Ben burada sadece ölçü veriyorum size. Fikir olsun diye. Onu ayarlamak sizin elinizde. Evet, şimdi son sırayı yaptıktan sonra değişiklik olsun diye bir de ben size şey göstermek istiyorum. Kenara daha düzgün gözüksün diye. Şu şekilde. Ters sık iğne yöntemiyle bir sıra gittim. Onu göstereceğim. Hani bunu ister yaparsınız, ister yapmazsınız. Benimkisi sadece hani güzel, değişik dursun diye yaptığım bir çalışma. Şimdi yani bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şöyle. Burası ters tarafı. İster böyle düz bırakın. İsterseniz de bu şekilde. Hangisini arzu ederseniz onu yapabilirsiniz. Şimdi onu nasıl yaptığımızı göstereyim. Bitirdik. Bir tane zincir çektik ve geriye doğru giderek bir sonraki trabzanın tepesinden bakın hani şöyle de alabilirsiniz. Böyle de alabilirsiniz. Bu şekilde. Hangisi kolayınıza gelirse alıyorsunuz. Sonra topluyorsunuz. Ama bunu çok sıkı yapmıyorsunuz. Şimdi ben diğer bacakta yaparken bir tane atlayıp ikinciye battım. Şu şekilde. Bir tane atlıyoruz. İkinciye batıyoruz. Ben böyle yaptım. Bunu atlıyoruz. Onun için de burayı çok sıkmamanız gerekiyor. Bir de bunun hiç atlamadan her trabzanın tepesine yapılan yöntemi var. Şöyle biraz yapayım, ikisini de göstereyim. Hangisi hoşunuza giderse onu yaparsınız.
Veya hiçbir şey yapmazsınız, bırakırsınız. Veya değişik uç örnekleri var. İşte kaz ayağı gibi o tarz bir şey de yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ben bunu niye tercih etmedim? Biraz daha açılıyor. Acaba marullanır mı diye düşündüm. Onun için bir tane atlayıp bir tane yaptım. Şöyle göstereyim. Bu her trabzanın tepesine yapılan, bu da birer boşluk bırakarak yaptığımız ters sık iğne örneği. Hangisini isterseniz onu yapabilirsiniz. Şimdi size en son şunu da göstereceğim. Orayı da yaptıktan sonra artık bizim şortumuz bitiyor. Burayı iğne yardımıyla dikebilirsiniz veya tığla içten birleştirme yapabilirsiniz. Ondan sonra şu kısmı göstermem gerekiyor size. Bunun beline kemer yapacağız. Siz bu kemeri kurdele veya pamuklu bir kumaşta bir kuşak şeklinde kullanabilirsiniz. Bunun için birit yapmamız gerekiyor. Biritleri de yaparken şu şekilde göstereyim ben size. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane eee, zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Tığımıza ipimizi alıyoruz. Birinciye atlıyoruz. İkinciye atlıyoruz. Üçüncüye bir tane trabzan yapıyoruz. Daha sonra dikkat ederseniz bu zincirimizin şu yanından almıyoruz da ters çeviriyoruz. Sırt kısmından alıyoruz. Ona dikkat edin. Çünkü böyle yaptığımız zaman hem başlangıcı hem bitişi aynen buradaki gibi zincir görüntüsüne kavuşmuş oluyor. Onun için bir sıra bu şekilde ikili trabzan yapacağız. Birit oluşturmak için. Hemen şunu yapayım. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hatta şöyle bir tane de şunu yapalım. 11 tane trabzanımızı yaptık. Bakın her iki tarafı da gayet düzgün oldu. Yapıyoruz ve bunu bu şekilde kesiyoruz. Bu fazlalıklarımızı iç kısma yedirip keseceğiz. Şimdi bunu dikerken nasıl yapacağız onu göstereyim size. Ön kısım için bu söyleyeceğim öncelikle. Ön kısım için evet arkadaşlar, ben şu şekilde 7 sıra bu tarafa 7 sıra bu tarafa bacak için ördüm. Siz bunu eğer biraz daha uzatmak isterseniz uzatabilirsiniz. Kendi ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir göstereyim.
Şimdi benim kemerden bacağın bitimine kadar 31 santim oldu. Siz bunu hani uzatabilirsiniz veya kısaltabilirsiniz. Size kalmış. Ben burada sadece ölçü veriyorum size. Fikir olsun diye. Onu ayarlamak sizin elinizde. Evet, şimdi son sırayı yaptıktan sonra değişiklik olsun diye bir de ben size şey göstermek istiyorum. Kenara daha düzgün gözüksün diye. Şu şekilde. Ters sık iğne yöntemiyle bir sıra gittim. Onu göstereceğim. Hani bunu ister yaparsınız, ister yapmazsınız. Benimkisi sadece hani güzel, değişik dursun diye yaptığım bir çalışma. Şimdi yani bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şöyle. Burası ters tarafı. İster böyle düz bırakın, isterseniz de bu şekilde. Hangisini arzu ederseniz onu yapabilirsiniz. Şimdi onu nasıl yaptığımızı göstereyim. Bitirdik. Bir tane zincir çektik ve geriye doğru giderek bir sonraki trabzanın tepesinden bakın hani şöyle de alabilirsiniz. Böyle de alabilirsiniz. Bu şekilde. Hangisi kolayınıza gelirse alıyorsunuz. Sonra topluyorsunuz. Ama bunu çok sıkı yapmıyorsunuz. Şimdi ben diğer bacakta yaparken bir tane atlayıp ikinciye battım. Şu şekilde. Bir tane atlıyoruz. İkinciye batıyoruz. Ben böyle yaptım. Bunu atlıyoruz. Onun için de burayı çok sıkmamanız gerekiyor. Bir de bunun hiç atlamadan her trabzanın tepesine yapılan yöntemi var. Şöyle biraz yapayım, ikisini de göstereyim. Hangisi hoşunuza giderse onu yaparsınız. Veya hiçbir şey yapmazsınız, bırakırsınız. Veya değişik uç örnekleri var. İşte kaz ayağı gibi o tarz bir şey de yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ben bunu niye tercih etmedim? Biraz daha açılıyor. Acaba marullanır mı diye düşündüm. Onun için bir tane atlayıp bir tane yaptım. Şöyle göstereyim. Bu her trabzanın tepesine yapılan. Bu da birer boşluk bırakarak yaptığımız ters sık iğne örneği. Hangisini isterseniz onu yapabilirsiniz. Şimdi size en son şunu da göstereceğim. Orayı da yaptıktan sonra artık bizim şortumuz bitiyor. Burayı iğne yardımıyla dikebilirsiniz veya tığla içten birleştirme yapabilirsiniz. Ondan sonra şu kısmı göstermem gerekiyor size. Bunun beline kemer yapacağız. Siz bu kemeri kurdele veya pamuklu bir kumaşta bir kuşak şeklinde kullanabilirsiniz. Bunun için birit yapmamız gerekiyor. Biritleri de yaparken şu şekilde göstereyim ben size. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Tığımıza ipimizi alıyoruz. Birinciye atlıyoruz.
ikinciye atlıyoruz. Üçüncüye bir tane trabzan yapıyoruz. Daha sonra dikkat ederseniz bu zincirimizin şu yanından almıyoruz da ters çeviriyoruz. Sırt kısmından alıyoruz. Ona dikkat edin. Çünkü böyle yaptığımız zaman hem başlangıcı hem bitişi aynen buradaki gibi zincir görüntüsüne kavuşmuş oluyor. Onun için bir sıra bu şekilde ikili trabzan yapacağız. Birit oluşturmak için. Hemen şunu yapayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10. Hatta şöyle bir tane de şunu yapalım. 11 tane trabzanımızı yaptık. Bakın her iki tarafı da gayet düzgün oldu. Yapıyoruz ve bunu bu şekilde kesiyoruz. Bu fazlalıklarımızı iç kısma yedirip keseceğiz. Şimdi bunu dikerken nasıl yapacağız onu göstereyim size. Ön kısım için bu söyleyeceğim öncelikle. Ön kısım için şunları bir temizleyeyim geleyim, daha rahat olacak. Evet arkadaşlar, şöyle 2 tane hazırladım. Göstereyim. Şimdi ön için biritlerimizi koyarken şuradan bir 2 3 1 2 3 4 5 tane bırakıp 6.'dan başlıyoruz. Dikiyoruz. Bunu da aynı şekilde hesaplarken şu yarım parçanın ortasına koyuyoruz. Ön için bu. Yarım parçanın ortasına, diğer yarım parçanın ortasına da bir tane daha birit koyuyoruz. Veya bunları hani biraz daha şöyle yakında koyabilirsiniz. Çünkü bağlayacağımız yer burası orta noktası. Yanlara burayı diktikten sonra tam bu yana şöyle göstereyim. Tam bu yana birer tane koyacağız. Arka içinde arkaya koyarken de tam ortaya bir tane koyuyoruz. Şu şekilde. Yani 2 tane yanlar için, bir tane arka için 3, 2 tane de ön için 5 tane bu biritten yapmanız gerekiyor ve onları dediğim gibi dikmeniz gerekiyor. Evet, bunların hepsini tamamlayıp şortumuzun bitmiş haliyle gelelim. Evet arkadaşlar, şortumuz bitti. Ben bel kısmına elimde böyle bir tül parçası vardı. Onunla bu şekilde bir fiyonk yaptım. Dediğim gibi siz aynı ipten örebilirsiniz. Veya farklı kurdele kumaş gibi şeyler kullanarak yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Değişik olsun dedim. Şöyle göstereyim. Şimdi ölçü olaraktan benim verdiğim ölçüler biliyorsunuz normal standart small, large, medium ölçülerinin en geniş olanından verdim. Eğer siz yani mesela şunun üzerinden verdim ben 72, 80, 88 üzerinden verdim. Sizin eğer daha darsa beliniz, kalça kısmınız ona göre sayılarını mutlaka azaltın. Çünkü hani zaten yapı olarak öyle çok daracık bir short formu yok bunda. Öncelikle onu söyleyeyim. Rahat, bol
bir short bu. Hani bunu ben mesela small için yaptım. E, Ama hani 38 de giyer yani, öyle söyleyeyim size. Ona göre sayılarınızı hesaplayın mutlaka. Her zaman söylüyorum, ben evet ölçü veriyorum. Ben hani santimetre ölçüsü veriyorum. Arada ilmek ölçüsü veriyorum ki ilmek ölçüsü verme taraftarı değilim. İpimizden, elimizden çok değiştiği için. Mutlaka yaptığınız işi kendinize yapıyorsanız, her ne yapıyorsanız ona uygun bir materyaliniz varsa elinizde, onu ölçün. Mesela bunun için eğer elinizde bir şortunuz varsa, formunu sevdiğiniz, mutlaka o şortun ölçülerini alın, ona göre yapın. Veya bir başkasına yapıyorsanız da yaptığınız kişinin ölçülerini alıp ona göre, kendinize göre revize edebilirsiniz. Diğer türlü ben her ölçüye göre burada ilmek sayısı vermem, takdir edersiniz ki çok zor. O yüzden hani fikir veriyorum, açıklama yapıyorum, nasıl yapmanız gerektiğini anlatıyorum. Ona göre siz kendinize bir yol çizersiniz. Evet arkadaşlar, eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videoları beğenerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Çok da teşekkür ederim şimdiden. Sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz olursa mutlaka videonun altına yorum olarak veya açıklama kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Instagram hesabımdan direkt mesaj yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Her türlü sorunuza elimden geldiğince en kısa sürede cevap vermeye dikkat ediyorum. Onun haricinde yumak olaraktan da 3 maya yakın kullandım. Mutlaka elinizde, hani small beden için bu marka ip kullanacaksanız eğer, hani 3 maya yakın kullandım ben. Onu baz alıp kendinize göre ayarlarsınız. Onu da vermiş olayım. Şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.